Anadolu'da hem de Avrupa'da yaptığım fetihlerle Osmanlı'ya bir imparatorluk yapmaya hazırlanıyordum. Lakin yaptığım tek bir hata yüzünden bırakın imparatorluk olmayı, benden sonra başa gelen oğullarım bile bir topalın ağzına bakar oldular. Ben Yıldırım Bayezid. Gelin size neler olduğunu kendi gözümden anlatayım. Acı kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın. Gençliğimden itibaren babam 1. Murat'la seferlere çıkar, savaş alanlarında boy gösterirdim. Lakin aralarındaki bir savaşta verdiğim karar bütün hayatımı değiştirdi. Tarihin tozlu sayfalarında unutulup gitmekten şans eseri, elime geçen o fırsatı değerlendirmem sonucunda kurtuldum. İşte o büyük kararı verdiğim savaş Kosova Savaşı'ydı. Babam 1. Murat bize karşı birleşen Haçlı ordularını Kosova'da yapılan büyük bir harpte hezimete uğratmıştı. Ben ve abim Şehzade Yakup Çelebi bu savaşta önemli roller almış, büyük birliklere komutanlık etmiştik. Savaşın bitmesine yakın bir vakitte bir asker yanıma geldi ve babam 1. Murat'ın yaralandığını söyledi. Bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden onun çadırına gittim. Vardığımda babam gözleri kapalı, hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Osmanlı'da bir devrin sonu daha gelmiş, bir koca çınar daha devrilmişti. Adını tarihe savaşta ölen tek Osmanlı padişahı olarak yazmıştı. Ama zaten savaşı kazanmamıza rağmen babam nasıl öldürülmüştü? Savaş sırasında ölmeyen bir padişah ne oldu da sonrasında öldü ki? Bunun cevabını öğrenmek için sağ üstteki videoyu izleyebilirsiniz. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Babamın beklenmedik ölümü beni şok etse de olan olmuştu. Artık sıradaki padişahın belirlenmesi gerekiyordu. Fakat abim Yakup ortalarda görünmüyordu. Öğrendim ki olanlardan haberi yok. Kaçan askerlerin peşinden onları kovalıyordu. Bir asker çağırdım ve ona abime gidip padişahın çağırdığını söylemesini emrettim. Abim gelirken ben de ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. Abim daha büyük olmasından ve askerlerle arasının iyi olmasından dolayı sıradaki padişah olarak görülüyordu. Lakin babamın ölümünden ilk ben haber aldım. Acaba konuşsak bir yol bulamaz mıydık diye düşünürken orada bulunan devlet erkanından birkaçıyla konuşmaya başladık. Bana kardeşim Savcı Bey'i hatırlattılar. Kardeşim Savcı genç yaşta babama isyan etmiş. Kendi padişahlığını ilan etmişti. Sonunda ise babam tarafından önce gözüne mil çekildi, sonra ise boğdurularak öldürüldü. Sanırım benim önce öğrenmem bir şanstı ve bu şansı kullanmam gerekiyordu. Askerlere gerekenin yapılmasını emrettim ve abim Yakup Çelebi bir çadırda boğduruldu. Böylece tahtın tek varisi konumuna ulaştım. Bu olay tarihe Osmanlı Hanedanı'ndaki ilk kardeş katli hadisesi olarak geçti. Artık 1. Bayezid olarak Osmanlı padişahı bendim. Gerçi siz beni daha çok Yıldırım Bayezid olarak biliyorsunuz. Gelin size o lakabı nasıl aldığımı da anlatayım. Fakat öncesinde padişah olarak yapmam gerekenler var. Malumunuz devletlerdeki taht değişikliğini fırsat bilip bu süre zarfında ayaklananlar oluyor. Benim başa geçmemle de özellikle abim Yakup Çelebi'nin öcünü alma bahanesiyle Anadolu'daki Türk beylikleri isyan çıkardılar. Asıl amaçları giderek büyüyen Osmanlı Devleti'nin gücünü kırmak ve kaybettikleri topraklar varsa bunları geri almaktı. Bunun üzerine Aydınoğulları, Germiyanoğulları gibi beylikeleri alarak Antalya'ya kadar indim. Babamın uyguladığı vasallık sistemini Anadolu'da kaldırarak direkt bölgeleri ele geçirdim ve kendi idari teşkilatlanmamı başlatarak Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliğini kurdum. Kastamonu'yu fethetmeye hazırlandığım bir vakitte Eflak Voyvodası'nın topraklarımı işgal etmesi üzerine Rumeli'ye döndüm ve yaptığımız muharebeyi kazanarak Eflak Voyvodalığını da Osmanlı Devleti'ne bağımlı bir vasal devlet statüsüne soktum. Sonrasında Anadolu'ya dönerek Kastamonu'yu fethettim. Anadolu'daki fetihlerime devam edecektim ki Macarların saldırıları üzerine Rumeli'ye döndüm ve onların icabına baktım. Sonrasında Anadolu'ya döndüm ve fetihlere devam ettim. Yani anlayacağınız sabah Anadolu'da kılıç sallarken hop akşam hızlıca Rumeli'ye geçip kale kuşatıyorum. Yıldırım lakabımın hakkını veriyordum. Ama bu lakap bana sadece hızlı olduğum için verilmedi. Genç yaşlardan itibaren çıktığım seferlerdeki hızım, atılganlığım ve cesaretim neticesinde Yıldırım lakabını aldım. Özellikle 1386'da Karamanoğlu Alaeddin Bey'e karşı yaptığımız Frenk Yazısı Savaşı'nda ordunun sol kolunda komuta ettiğim askerlerimin bile bana yetişmekte zorluk çekmesi, bu lakabın verilmesinde büyük öneme sahipti. Yıldırım lakabı gururla taşıdığım bir lakaptı fakat asıl istediğim lakap farklıydı. Tüm padişahların hayalini kurduğu fakat alınması imkansız gibi görünen İstanbul'u fethedene verilecek İstanbul'un Fatihi lakabı benim en büyük hayalimdi. Bu hayali gerçekleştirmeme ramakkala yaşadıklarımsa kaderimde olmadığının en büyük göstergesidir. Anadolu'da ve Rumeli'de yaptığım fetihler sonucunda birçok toprak kazanmış, Osmanlı'yı basit bir devlet olmaktan çıkarıp büyük bir imparatorluk haline getirmeye başlıyordum. Bu imparatorluğun başkentini ise İstanbul yapmak istiyordum.
Bu neticede daha Bizans tahtına yeni geçen 2. Manuil'i zorlamak adına şehirde bir Türk mahallesi kurulması, bir cami yapılması ve yıllık verginin artırılması gibi isteklerde bulundum. Bu isteklerim kabul edilmeyince 1391'de İstanbul'u karadan ve denizden kuşattım. 7 ay süren bu kuşatma sonunda Bizanslılardan bazı imtiyazlar elde edilmesi üzerine geri çektim. Lakin kuşatmayı geri çeksem de İstanbul'u abluka altında tutmaya devam ettim. Ve 1395 yılına gelindiğinde tekrar bir kuşatma başlattım. Bu kuşatmayı ise kış mevsiminin zorlu koşullarından dolayı geri çekmek zorunda kaldım. Yaptığım ikinci kuşatmanın plansızlığı ve etkisizliği yüzünden utanç duyuyordum. Bu yüzden vakit geçmeden 3. kuşatmayı da yaptım. Bu sefer kesin sonuç alacağımız bir kuşatma planlamıştım. Kuşatmadan hemen önce Bizans'a Karadeniz üzerinden gelebilecek yardımları önlemek ve Boğaz geçişini kontrol etmek üzere Anadolu kıyısına Anadolu Hisarı'nı yaptırdım. Bu sefer İstanbul avuçlarımın içindeydi. Fakat kuşatmanın sürdüğü sırada Macar Kralı Sigismund Avrupa'daki ilerleyişimizden rahatsız olmuş, o yüzden diğer Hristiyan ülkelere haber göndererek kurduğu Büyük Haçlı kuvvetiyle Nibolu'yu kuşatmıştı. Bu büyük tehdit üzerine İstanbul'u almak için gösterdiğim büyük gayrete rağmen kuşatmayı çabucak kaldırmak zorunda kaldım ve Nibolu'ya doğru hızla hareket ettim. Osmanlı tarihinde ilk defa böylesine büyük bir Haçlı ordusuyla yapılan bu Nibolu Muharebesi'nin de Avrupalıları hezimete uğratarak yüzyıllarca devam edecek olan Türk korkusunu akıllarına kazımış oldum. Bu savaş sonunda birçok Haçlı soylu askeri esir almıştım. Lakin Haçlıların yol boyunca masum halkı ve teslim olan Müslümanları acımasızca katlettiğini öğrenince büyük bir öfkeye kapıldım. Bu durumun intikamını almak için boyu bir kazıktan uzun olanların idam edilmesini emrettim. 20 yaşından küçük olan esirlerin canını bağışladım ve Müslüman olarak yetiştirilmek üzere Türk ailelerine verdim. Bu zaferle birlikte artık kuşatmaya engel oluşturacak bir Haçlı ordusu kalmamıştı. Elde ettiğimiz moral ve motivasyonla 1400 yılında bir kez daha kuşatmayı başlattım. 2 yıl süren kuşatmayı öylesine şiddetlendirmiştik ki şehrin son günlerini yaşadığı anlaşılıyordu. Şehir adeta olgun bir meyve gibi elime düşmek üzereydi. Halk açlıktan kırılıyor, hatta iple surlardan inerek Osmanlı askerine teslim olanlar oluyordu. İstanbul'un Fatihi lakabını almama ramakkala Anadolu'dan bir haber geldi. Timur Doğu'nun en kalabalık ordusuyla geçtiği yerleri yakarak Osmanlı topraklarına girmiş, Sivas'a kadar ilerlemişti. Bu tehdite kayıtsız kalamazdım. Hemen ordularımı hazırlayıp Timur'la savaşmaya Anadolu'ya gittim. Uzman tarihçiler bu tehdit olmasaydı İstanbul'un fethinin kesin olarak gerçekleşeceğini, tarihe adımı Fatih olarak yazdıracağımı belirtiyorlar. İşte kaderin oyunu. En büyük hayalimi hep kıl payı kaçırdım ama belki de Timur'la yaptığımız savaşta sonumu getiren o hatayı yapmasaydım bir şansım daha olabilirdi. Yaptığım o hatanın bedelini sadece ben değil, yıllarca Osmanlı Devleti de ödedi. Bu Timur'la ilk karşılaşmamız olacaktı lakin yıllardır süregelen bir çatışma vardı aramızda. Bu çatışmaların en temel nedeni, onun da kendisini Türk ve İslam dünyasının en büyük lideri olarak görmesiydi. İkimiz de dünyanın tek bir hükümdarın hakimiyetine girmesi gerektiği fikrindeydik, lakin o hükümdarın ben olmam gerektiği fikrini paylaşmıyorduk. Ayrıca Timur'dan kaçan bazı beylerin bana sığınması üzerine benden onları teslim etmemi istemişti. Fakat bana sığınan bir misafiri hasmına teslim etmenin erliğe sığmayacağını ve saltanatın alametine aykırı olacağını söyleyerek bu talepleri reddettim. Bu aramızdaki çatışmayı alevlendirse de Timur'un savaş kararı vermesindeki önemli bir başka neden ise Anadolu'daki beyliklerdi. Hızlı ve sert ilhak siyasetiyle topraklarını kaybeden eski Anadolu beylikleri, özellikle Karamanoğulları, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan beyleri, Timur'a sığınarak onu benim aleyhime kışkırtmışlardı. Timur, bu beyleri himaye ederek onlara istihbarat ve askeri destek sağlamıştı. Tüm bu çatışmalar mektuplarımıza da yansıyordu. O bana kendisine tabi olmamı ve beyliklere kaybettikleri toprakları geri vermemi emrediyordu. Bunun gibi cevabı açık isteklerle çıkacak savaşın suçunu benim üzerime atıyordu. Ayrıca Osmanlı Hanedanı'nın Selçuklular tarafından azat edilen bir köle soyundan geldiğini ima eden ifadeler kullanarak hakaretler ediyordu. Bunlara karşılık ben de ona aynı tonda mektuplar yazarak hakaretlerde bulunuyordum. Tüm bu mektuplarıma Sadrazamım, Çandarlı Ali Paşa gibi tecrübeli devlet adamları karşı çıkıyor, bu beladan uzak durulması yönünde bana tavsiyelerde bulunuyordu. Lakin bunlar bana sökmez diyordum. Ayrıca Timur'u yendikten sonra elde edeceğim şerefin her şeyden üstün olduğunu, boyun eğip küçük düşmektense yenilgiyi beklemenin daha mertçe bir iş olacağını herkese ifade ediyordum. Başıma ne geldiyse mertlik yüzünden geldi zaten.
Artık savaş vakti gelmişti. Ordularımla Timur'un üzerine doğru yürüyordum. Çubukovası'na vardığımda Timur'un ordusunu hazırlıksız bir şekilde konaklarken buldum. Bunun üzerine tüm vezirlerim, paşalarım ve oğullarım hemen saldırmayı önermesine rağmen bu teklifi gururla reddederek mertlik üzere Timur'a toparlanma fırsatı verdim ve konakladım. Benim amacım yenmekten ziyade ezmekti. İşte bu benim en büyük hatam oldu. Yaptığım bu hata yüzünden Osmanlı Devleti çok büyük kayıplar verdi. Uzun süredir kuşatma ve seferlerle yorulan ordum, Timur'un daha önce görülmemiş fil destekli zırhlı birlikleri karşısında pek direnemedi. Neticesinde ordumda büyük çözülmeler başladı. Kara Tatarlar savaş öncesinde Timur'un vaatlerine kanmış, savaş sırasında da bize arkamızdan ok atarak ihanet etmişlerdi. Anadolu beyliklerinden topladığım ordum ise kendi beylerinin sancaklarını karşı tarafta görünce Osmanlı yönetimine ısınamamış olmalarından ötürü toplu halde Timur'un tarafına geçtiler. Ordunun dağılması üzerine Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa, büyük oğlu Emir Süleyman'ı Osmanlı Devleti'nin devamı için savaş alanından kaçırdılar. Bu olayı gören diğer oğullarım Mehmet Çelebi ve Mustafa Çelebi de savaş alanını taht mücadelesi için terk etti. Ordumdaki siyasi bütünleşmeyi sağlayamamam ise bu savaşı kaybetmemdeki en büyük ikinci hatam oldu. Son hatam ise ordumdan kaçanları savaş alanına geri getirebilmek için merkezinde bulunduğum kuvvetin yanımdaki paşaların "Çıkmayınız, akşama kadar dayanırız, gece olunca da geri çekiliriz" uyarılarına rağmen çıkmaktı. Atımın bir güz darbesi yemesiyle yere düştüm ve ellerim bağlanarak Timur'un çadırına götürüldüm. Savaş alanında abimi habersizce çadıra getirip boğdurtarak aldığım bu padişahlığı şimdi ellerim bağlı bir şekilde başka birinin çadırına götürülerek bırakıyordum. Gittiğimizde Timur beni iyi karşıladı ve eşimle birlikte Timur'un tutsağı olarak yaşamaya başladık. Birkaç kaçırma denemesinin üzerine de bir kafese koydu. Zaten aylar sonra da nedeni bilinmeyen bir şekilde hayatta gözlerimi yumdum. Bu hatalarım neticesinde fethettiğim birçok beylik Osmanlı'dan ayrılmış, oğullarım arasında yıllarca sürecek taht kavgaları sonucu olan fetret yani gerileme dönemi başlamıştı. Benim hikayem bu şekildeydi. Benden önceki padişahların Osmanlı Devleti için yaptıklarını öğrenmek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilirsiniz.